ayarlayalım. Ne dedi? Ya öyle mi? Baba ne mesaj zaten. Böyle bilgiden Afasiye selam. Hani birine derlik etsin. Mutlu insanlar. Bir bakarım ha. Aşk gemisinden. Video çekeceğim. Ay dur. Seyyar sesleri de alıyordu. Alıyor musun? Bence çok olay ve çok iyi müzikal. Babamdan yani. Benden özel hayatımızda... Kaç neredesin? Sancılı mı? Benim mutlu insan. Fakat bu da kargo nerede bu acilin aksesuarı? Ben Cem Yılmaz. Lokanta tranquilo. Fotoğraf çektirmek istiyor. Tamam çok güzel. Gösterilebilir. Benim oğlum ha. Hocam müsaade ederseniz ben biraz erken çıkabilirim. Babamdan yadigar böyle bir emanet vardı. Biri öldü. Şimdiki gibi tek başlarla değil. Hocam bitmeyecek ya. Teksin oğlum. Ne yapıyorsun aslanım sen ya? Ama abi. Ne abisi lan? Komutanım değil. Ne abisi? Abi ne? Baba. Şunu aç bakayım ne diyor? Lütfüs Efendi nükteyi anlamadı Aziz. Şeyi sorsana Mr. and Mrs. Brown piknikten. Ara biletiksi. Cem Yılmaz'ın gösterisine en önden 2 tane bilet bana. Abi senin için sanat nedir? Yani herhalde bu dünyaya en çok ait olması gereken ama hiç de dünyevi olmayan bir şey akılla geliyor hemen. Yani yalnızca sanatla ilgili bildiğimiz, duyduğumuz, gördüğümüz şeylerden oluşsa bütün hayat çok güzel olur. Öyle düşünüyorum. Ama ne yazık ki öyle değil. Ne kadar hayatına veyahut da kim ne kadar hayatına sanat dahil edebiliyorsa o kadar güzelleşiyor aslında hayat. Hoş ben kendim bir sanat tüketicisi olarak konuşuyorum. Sanat üreticisi olarak konuşmuyorum. Ben çocukluğumdan beri adı konmamış, bilmediğin şekilde ne bileyim müzik, resim, heykel, edebiyat bunlarla haşır neşir olduğum zaman bunun bana iyi geldiğini biliyorum. Dolayısıyla sonra bunların sanat olduğu, her birinin başka disiplin olduğu şu bu detayı hele yani yalnızca tüketicisi olmaktan madem bir de üreticisi olmaya bir tutkun varsa senin hayatını ne kadar etkilediğini düşününce ulan keşke başka hiçbir şey olmasa hayatta diye düşünüyorsun. Ama gene güzel hayatın raconlarından bir tanesi hem bir dünya var yani biz varız ama şu laf çok çarpıcı öyle bir dünya yok. Sanat aslında öyle bir dünya yok üzerine verilmiş bir cevap. Süslü laflarla tarif edilmediği zaman tabii daha kıymetli. Çünkü neticede her şeyle ilgili süslü laflar daha güzel gibi geliyor. Ama onun kırılma noktaları var. Ne demek istiyorum? Şunun gibi. Yakışıklı erkekleri, yakışıklı aktörlerin döneminden Al Pacino ve Robert De Niro'yla falan böyle daha sokakta görebileceğin adamlara dönüşen estetik gibi tarifler de değişmeli. Yani bir resim sergisinin kitapçığını aldığınız zaman o ilk sayfada okuduklarınızla sanatçının kendi üretirken ki duyguları arasında dağlar olduğunu düşünmüşümdür. Hakikaten de öyledir. Onun için süslü sözle tarif etmek yerine etkisi üzerinden tarif etmek lazım. Çocuğuma Mozart dinleteyim, yüksek bir sanattır, çocukta da olumlu etkisi olur falan gibi bir yerden anlatmıyorum yani. Sana hangi tıngırtı iyi geliyorsa o. Şimdi Süpermen. Abi sen kalmadı be. Zamanına dikkat. Tanelerinizi ayrı bir yere koyun. Böyle bir şey anlatma. Bu dünya ve öbür dünya. Onun başlığı o. Her şeyi bizim anlamamızı bekliyor. Şu halimizi anlayın, bu halimizi anlayın. İngiliz. Hani birine der ki, sana der ki buna attention deficit derler. Peki hala Cem Yılmaz'ın üretmesinin nedeni bir beklenti mi? Bir arzu mu? Yoksa ne yapayım? Bunun için gelmişim mi? Yani sonuncusu. Ama şöyle bir şey var. Bu şimdi benim işim profesyonel tarafından vergi mükellefliğiyle falan bakıldığı zaman bazı mecburiyetler gibi addedilebilir. Ama şöyle bir konu var. Yani o dünyevi yanlarından ziyade ben niye bu uğraştığım işlerle uğraşıyorum? Yani ben niye bu uğraştığım işlerle uğraşıyorumun cevabı beni çok mistik bir yere götürüyor. Yani niye bununla uğraşıyorum ki ben bu uğraştığım şeylerle? Ve
Ve cevabını da onun bilmiyorum. Bundan çünkü haz alıyorumla ilgili bir şey bu. Yani her şeyde insan istekleriyle yetenekleri örtüşmeyebilir. Şarkı söylemeye istekli olup şarkı söylemeye kabiliyetiniz olmayabilir. Ama tutkunuz varsa o konuda çok erken yaşta bir şeyler yapmaya başlarsınız ve birden kendinizi gerçekten iyi şarkı söyleyen biri olarak bulabilirsiniz. Benim de meselem o. Ben yani perspektif üzerine çalıştığım için, yani bakış açısına sahip olmakla ilgili olduğu için benim yaptığım iş, yani fikir sahibi olmak. Bir manzaraya sahip olmanız için de bir yerde durmanız gerekiyor. Bu mesela sabit bir şey değil, dinamik bir şey. En azından fikri sabit. Yani ben bir yerde durmalıyım ki bir şeyler görmeliyim gibi. Hep öyle geçtiği için hayatım. Bunu başka türlü değiştiremem. Şundan vazgeçebilirim. Yani sahneye çıkmaktan vazgeçebilirim. Ama sahneye çıkmaktan daha zevkli bir şey yok ki hayatımda benim. Yani film yazmaktan vazgeçebilirim. İyi de benim film yazmaktan daha fazla haz veren bir şey yok ki hayat. Bir iki tane şey dışında. Yani dolayısıyla bu benim yapmaktan zevk aldığım ve çok insana da nasip olmayan bir şey. Ne demek istiyorum? O kadar az insan zevk aldığı şeyle vakit geçiriyor ki. Yani şimdi bu lütuf değil de ne? Lütuf değil. Bir çabanın ürünü bu. Bir kararın ürünü. Çünkü aslında yani işe yaramaz şeylerle uğraşıyoruz biz. İşe yaramaz şeyler dediğim yani hani atom parçalanmıyor mesela. Füzyon onunla ilgili değil. Ama neyle ilgili? İnsanın yaşamında gördüklerini görmeyenlere anlatmaya çalışmak gibi bir şey. Hani bir şeye heyecanlanırsa gelin bakın şurada ne var falan gibi bir şey bu. Küçük keşifler bunlar. Büyük değil ama büyük keşiflerden de zaten yani. Ya ben mi daha faydalıyım Christoph Kolomb mu diye baktığın zaman büyük ihtimalle bizim gibi komedyenler Kolomb'dan daha faydalıdır. Yani biz gitsek oradaki yerliyle arkadaş oluruz en azından. Kılıçtan geçirmeyiz yani. Evin badanasını bedavaya getiriyor olmayasın? Unutma, gücünü iyilik içinde kullanabilirsin. Abi kurallarını ben sana anlatacağım. Ayakla oynanıyor böyle, kaleler var. 5'te devre 10'da bit. İşte kuzu geldim dili deyince kapandım dizlerim. Yani en eski hatırladığım, bunu şimdi şeyle bağdaştırmamak lazım. Çocukken ütü fişiyle mikrofon yapıp şarkı söylerdim falan. Öyle bir şey değil ama benim bu soyut işlerle uğraşmak maceram kendiliğinden olmuş bir şey. Yani bir düğün salonunda insanlar müzisyenlerle belli bir oranda ilişki kurarlar. Oynaması çalsanıza ya falan derler. Yani ya da o çaldıkları müziğe eşlik ederler, oynarlar, söylerler falan. Şimdi bir grup insanda başka bir şeyler oluyordu. Ben mesela çocukluğumdan beri genellikle böyle elle tutulur sanat işlerinde, duyulan, görülen, dokunulan sanat işlerinde onu üreten insanlarla bir organik bağım, arkadaşlığım, geçmişten, mistik dönemden gelen bir bağım olduğunu düşünüyordum. Yani bir çay bahçesinde bir piyanist, şantör bir şey çalıyor. Ben de diğerleri gibi dinlemek yerine bir köşeden abiyle göz göze gelip buradayım abi. Yani ben de sendenim. Ne yapmak istediğini anlıyorum. En iyi dinleyicin de benim burada. Hiç merak etme, bende. Bu duygu. Yani aynı kabilenin insanıyız gibi. Heykel yapanı öyle, mizah yazısı yazanları öyle, roman yazanları öyle, resim yapanları öyle. Ya ben sizin arkadaşınız, siz de benim en sevdiğim arkadaşlarımsınız gibi. Karikatür de öyle. Abi hayatta düştüğün zamanlarda mental olarak ve duygusal olarak seni geri döndüren bir düşünce limanı ya da kendini böyle hayal ettiğin bir duygusal hal. Yani sen düştüğünde seni geri döndüren şey ne oluyor? Vallahi benim aslında çok elbette çocukluktan beri bencil bir hayatım var. Yani ben kendimle ilgileniyorum. Olayların benim üzerimdeki etkisi falan. Bu şu anlama geliyor. Yani bu günümüzde insanların düşmek dediği, kendini kötü hissetmek dediği, sıkılıyorum, bunalıyorum dediği şey benim hayatımın ta kendisi. Ben yani o insanların depresyon diye tanımladığı şeyle hayat buluyorum. Çocukluktan beri sıkıldığım için çiziktiriyorum. Çocukluktan beri sıkıldığım için bir yerden, bir enstrümandan bir ses çıkarmaya çalışıyorum. Çocukluktan beri sıkıldığım için insanların sıkıcı sohbetlerini komik şakalara dönüştürüp onlara geri anlatıyorum. Ben aslında sıkılıyorum. Düşmek denilen şeyi aslında şöyle tanımlamak lazım. Yani bir
hayat ya da varoluş böyle bir hani bir söz var ya, bu bir yolculuk. Bir platodan ya da daha derin bir çukurdan yukarıya gidilmesi gereken bir şey gibi tanımlamıyorum ben hayatı. Birisi kendini bir yerde bulur ve orası onun olması gereken yerdir. Ve olması gereken yerden de ne bileyim haz almaya ya da işte o mücadeleden haz almaya çalışır falan. Böyle bir kendimi motive edecek bir şey bulmak gibi bir gayretim hiç olmadı. Yani mesela insanlar ya da ürettikleri kötü de olsa bana ilham veriyor, iyi de olsa ilham veriyor. Mizahla ilgili özellikle denir ya, yokluklar ve aksilikler ve kötülüklerden ilham alır. Evet, doğru, okey. Dolayısıyla yani cennette hiç mizah yok anlamına geliyor mu? Bence değil. Yani tariflere bakılırsa bence cennette de bir mizah var. Kendimle çok ilgilenmek aslında etrafla da çok ilgilenmek anlamına geliyordu benim için çocukluğumdan beri. Etrafta ne olup bitiyor iyi tespit edersen, hani söylediğin gibi oradan ne alacağın meselesininle de ilgileniyor oluyorsun. Mesela ben şu sözü hiç sevmem. El alem ne der diye düşünme diye tavsiyede bulunur. Mağarada yaşıyorsan okey. Ama el alem ne der diye düşünmemek diye bir şey olabilir mi? El alem ne der diye, el alem ne deri bırak geniş zamanda. El alem ne diyor? El alem ne yapıyor? El alem ne yapacak? Bunları da düşünmekle kendimi çok küçük yaştan beri geliştirdiğimi düşünüyorum. Halbuki bu tavsiye edilmez. El alem, başkalarının dediklerine bakma canım. Ne münasebet, başkalarınla yaşıyoruz ya. İnsan anlamak, insanın ürettiğini anlamak için ya şuna benziyor bu. Van Gogh'un eserine bakıp Van Gogh ne der? Benim umurumda değil demek gibi bir şey. Olur mu canım? Hayatımız el alemin ne dediği ve ne yaptığı üzerine kurulu. Hele benimki, hele benimki. Babamın bir lafı vardı biliyorsunuz, belki hani anlattım daha önce gösterilerde. Oğlum ne yapın edin, el alemi bize güldürmeyin dedi babam. Gülmeyin ne olur. Komedinin de böyle demesi çok saçma. Gülmeyin, gülmeyin. Bu bir adanmışlık mı? Tabii ki. Adanmışlığın sonucu mu? Adanmışlık mıydı? Bu şimdi çabalı adanmışlıkta ben tırnak içinde tam da zaten tırnak içinde tırnaklarımla geldim falan öyküm yok benim. Yani adanmışlıkta böyle şeyler vardır ki bu sahte bir şeydir. Yani bu şey gibi, çiftlerden birinin bir diğerine senin için saçımı süpürge ettim demesi gibi. Eğer birisi bir günün birinde senin için saçımı süpürge ettim diyorsa etmemiş demektir. Ve etmiyor demektir. Ben bu işe kendimi adadım da adamadığınla ilgili bir tanımdır. Dolayısıyla ben oraya yakın hissetmiyorum kendimi. Dünyevi, yani dil olarak anlatacak olarak elbette benden daha fazla bu işe adanmış birisi var mı diye düşünebilirim. Ama kendimi adadığımı zannetmiyorum. Ve çabaladığımı da zannetmiyorum. Mesela bir başka komedyen olma çabası içinde bir genç, komedyen olma arzusunda olan bir çocuk tırmalıyorsa yanlış yerde tırmalıyor demektir. Ya ben bazı çabalı insanlar görüyorum. Kendi mesleğimle ilgili hiçbir netice verme ihtimali yok. Yani çabanın bir anlamı yok burada. Bu sizin hamurunuzla ilgili bir konu. Çok önceden karar verilmiş olması lazım böyle şeylere. 30 yaşından sonra bu işi çok iyi yapmayı düşünüyorum falan diye bir şey yok yani. 5 yaşında çok iyi yapıyor olmanız lazım. Bazı böyle adanmışlık gerektiren uğraşlar var. Spor gibi. Yani spor kabiliyetin üzerine ekstra bir çalışma gerektiren bir şey olabilir. Bizim işte de öyle. Yani başka bir disiplin öğrenirken yani kağıt üzerinde çini mürekkebiyle, tarama ucuyla bir şeyler yapabiliyor olmayı öğrenmek sizin karikatür çizebilmenizle de ilgili değildir önce. Önce o aletleri kullanmayı öğrenmekle ilgilidir. Buna kendinizi adamanız lazımdır. Belki de 3 ay. Ama karikatür çizmekle ilgili arzunuzu kendinizi adayarak falan hani onu elde edemezsiniz ki. Yani enstrüman da öyle. Ama orada küçük bir numara var. Yani bir virtüözün her zaman çok iyi bir müzik insanı olduğunu söyleyemem. Ama gerçek bu. O nedenle virtüözite tehlikeli bir şey. Yani başka şekilde tanımlanması gereken bir şey. Virtüözite aslında amatörlükten gelen aşkı da barındırırsa bir anlam ifade eden bir şey o. Benim mesleğim için söyleyeyim. Yani ben mesela hani demin ya hala falan diyorsun ya sen. Evet ben yaşlı bir adam değilim. Ama yani dergiye başlayalı mesela 32 sene olmuş. 30 senedir sahneye çıkıyorum ben. 30 senedir sahneye çıkmak demek yeteri kadar çıkmış olmak demek. Benim şu anda yani komik olduğumu ispatlamaya ihtiyacım var mı sorusunun cevabı evet. Hem de yarın saat 9'da. Yani
Bu böyle bir şey. Geçen hafta komik olmanız size bir faydası yok ki. Yani anılarla geçen koca bir yaşama dönüşür o yani. Ben 30 yaşındayım bu arada. 30 yıldır. Benim nefes aldığım kadar doğru. Evet doğru. Hem de iyi bir komedyenim. Bizim Mahmut da vardı komik. Görmedin mi burada hiç? Demek ki burası değişik usta. Çok zordur emin ol. Yani çok böyle girişimleri olan. Ben onun tahtına oturacağım dedim. Dikkat et de ben oradayken oturma. Hayatının bir evresinde abi ben ne yapıyorum? Her saniye. Benim çok meşhurdur. Ben 5000 küsür kere sahneye çıktım. Her seferinde son 1 dakika, son 30 saniyede işte yanındakilere sorabilirsin ya. Herkesin abi böyle bir meslek olabilir mi? Birinci soru. 2, ne anlatıyordum ben? 2 tane sorum var. Ne anlatıyordum ben ya? Daha demin sen gelmeden evvel sordum. Ne anlatıyordum en son? Ne anlatıyordum ya ben? Abi onun heyecanı bir başka. Onun heyecanı çok zor. Filmde de uygulama, yani filmin kendisinin uygulamasını olabildiğince o başka disiplin olduğu için sahne kadar tehlikeli değil. Daha kontrollü hazırlığı var. Filmde de yazma aşaması böyle bir coşku verir. Yani yazma, planlama, tasarlama, rolleri dağıtma, bir öykü. Ay ne tatlı oldu falan diye. Ben o coşkuyu da kendime saklamam doğrusu. Çok paylaşırım. Yani bana çok kızarlar arkadaşlarım. Abim, ailem yani. Şöyle kızarlar yani... Hiç kimse aslında paylaşmaz genellikle. Yani senaryosunu göstermez. Ben daha yani böyle taslağa bir afiş karalayayım. Herkese WhatsApp'tan atarım yani nasıl sence diye. Tam tersi zannediliyor mesela benimle ilgili. Buna da bayılıyorum yani 180 derece kendi yaptığına çok aşırı anlam yükleyen, kendi yazdığı, çizdiği, önerdiği şeyleri çok böyle tutkuyla bağlı olan, hiç değiştirmeyecek, paylaşmayacak, öneri almayacak biri gibi zannediliyorum. Öyle zannedilmesi çok hoşuma gidiyor. Halbuki tam tersi doğru. Ben acayip öneri alırım ya. Çok sorarım ya. Bilmiyorum, o absürt bir şey. Yani şundan kaynaklanıyor. Benim yaptığım işlerde başka bir yönetmenle dahi çalışsam, başka bir prodüksiyon ekibiyle dahi çalışsam bir esans var. O esans bütün işlere sirayet ettiği için o esansın benim olduğu artık çok belli yani. Çok belli olduğu için onlar da zannediyor ki bunlar Cem'in hiç kimseye danışmadan bu işi kattığı fikirler zannediyor. İşe yarayanların benden olmadığı, işe yaramayanların benim fikrim olduğu zannediliyor. Bayılıyorum ona ben. Ya da bütün her şeyin benimle ilgili olduğu zannedilmesi de komik yani mesela. O da çok komik. Filmimiz güzel olduğu zaman izliyorlar ve diyorlar ki film çok güzel, şudur budur. Bütün krediyi bana veriyorlar. Cem'in yeni filmi çok iyiydi. Yani sizi... Halbuki o sesler olmaz. Halbuki. Yani bu bir gerçek. Dolayısıyla film çekim anını, bütün yaratım sürecini, yazarkenki halini, hazırlarken, çekerkenki halini ben çok önemsiyorum. Geçenlerde bizim artık yani klasik filmimiz, ilk filmim benim Her Şey Çok Güzel Olacak. Tekrardan sinemalarda gösterilecekmiş. Bu özel bir şey yani Eşkıya ve Her Şey Çok Güzel Olacak. Sinemalarda vizyona girecekmiş 26 yıl sonra. Tekrar. Biri şey yazmış. Tabii yeni bir şey yapamıyorsun, eskileri piyasaya sürüyorsun diyor. Filmin sahibi ben değilim. Ben yalnızca senaryosunda bulundum. Yönetmeni de değilim. Ve oyuncusuyum yani filmin. Hele filmin şu anda tekrar vizyona girmesinde benim bir gram inisiyatifim yok. Bu yalnızca benim hoşuma gider. Diyor ki yeni bir şey yapamıyor, eskileri çıkarıyor diyor. Yani anladın mı? Yani her şeyle ilgili zannediyor beni. Her şey çok güzel olacak. Mangır nerede? Mangır olayını öyle bir çözmüşüm ki aklın divan durur. İstanbul'a gidince açacağım barı. Her şey çok güzel olacak. Gel vallahi. Kariyerinde abi en heyecanlı, en kendini böyle yüksek hissettiğin an, boyunu aşan bir işe kalkıştığını düşündüğün anlarda. Bu iş çok üretirken, yazıp çizerken, tasarlarken çok yalnız bir iş.
yıkımla olan bir şey. Yani kendini heder ediyorsun bir evrede. Sonra böyle bir tatlı bir kırılma noktası var. O böyle acayip bir coşku sağlıyor. Ne demek istiyorum? Şey gibi. Böyle hani gıdayla ilgili oruçlarda da olur bu. 3 gün sabret, sonra bir neşe geliyor denir ya. Hani açlık ve sonra bir coşku falan. Vücut artık kendini yemeye başlıyor falan. Bu da öyle bir şey. Ben hiç yapamayacağım bir şeyin altına girmedim. Hiç denemedim onu. Hatta şakası bile vardır. Yani niye ben sahneye lazerlerle çıkayım ki? Yani ne gerek var? Bu iş aşağı yukarı yani 57 bin yıldır birileri oturur, öbürü de çıkar anlatır. Yani lazer şimdi hiç gerek yok oralara diye. Filmde de öyle. Hem benim hem arkadaşlarımın hem memleketteki şartların, ekonomik şartlar neye yani sınır olarak neye el veriyorsa o sınırı zorlarım elbette. Ama öyle hani kendimi zorlayacak bir şeye hiç girişmedim. Tırmalamak ve öngörülebilir bir çuvallamayı beraberinde getireceği için benim çuvallamayla ilgili bir maceram yok yani. Heyecanlı hissettin? Her seferinde. Yani sahne için öyle. Sahne için her dakika öyle. Yani mesela ilk 5 dakikadan sonra ben yani çok nadir sahnede kendimi kötü hissetmişimdir. Bunlar da zaten sayılı olduğu için çok bilinir yani. Herkes tarafından bilinir. O gün nefes alamıyordu falan diye bilinir artık bunlar. Hani o kadar nadir olduğu için yani. Sahnede evet doğru. Sahnede her an öyle. Korkunç bir şey yani bir kere. Yani korkunç ya. Hiç bir İngiliz aktörden duydum bunu. Çok büyük bir oyuncu ve bir gün böyle Kral Lear oynarken şöyle düşünmüş. Makyajını yaparken böyle son dakika. Abi ne gerek vardı böyle. Ya bak adamın 40. yılı falan. Demiş ki kendine aynada. Abi ne gerek vardı böyle bir şey. Yani bugün bu tiyatroda Kral Lear oynanabilirdi. Ben de izleyenlerden biri olabilirdim. Ne gerek vardı şimdi akşam. Gerçekten çok korkunç bir şey bu. Ben böyle bir... Ya bu meydan okumanın coşkusu çok güzel. Yani meydan okuma derken çok grandiyoz bir Ay'a gitmek gibi bir şey değil. Ama Ay'a da tek başına gitmiyorsun yani. Onu tek başına yapıyorsun. Şöyle bir şey yaşadım ve bu beni değiştirdi, dönüştürdü dediğin bir an, bir olay var mı abi? Yani başlarken evet yani sahneye çıkmak fikri benim hiç aklımda yoktu mesela. Ben karikatür çizmeye başladığım zaman çok mutluydum. Yani tatmindim yani bir genç olarak. Çok mutluydum. Sahneye çıkma fikri hiçbir zaman aklımda yoktu. Ama yani mecra ne olursa olsun yani bir hikaye anlatmak meselesi, bir film yapmak meselesi aklımın kenarında vardı. Ama oyuncusu olur muydum bu filmin, olmaz mıydım, yalnızca yazarı mı olurdum onları bilmiyorum. O nedenle herhalde sahneye çıkmak çok keskin bir şekilde hayatımı değiştirmiştir. O böyle anlatırken o adamları, kadınları canlandırmak, seslerini... Yani çünkü benim oyunculuk maceram öyle başlıyor aslında. Yani benim hiç öyle bir iddialı bir aktörlük şeyim yok. Ama şimdi baktığım zaman ben iyi bir aktör olduğumu biliyorum yani. Bununla ilgili kafa yormak değil, iyi bir tüketici olduğumla ilgili biriktirdiğim bir sürü şey var. Yani 4 senelik bir okulda bir sürü şey öğreniliyor değil mi akademik olarak? Ben 30 senedir yapıyorum bu işi yani. Birazcık da iyi aktörlerle çalışa gelmişim. Yani ne iyi ne kötü biliyorum. Dolayısıyla o sahneye çıkma benim hayatımı çok belirgin değiştirmiştir. Bir de devamlı telaffuz ediyorum ya böyle şimdi birkaç zaman 30 yani bu yıl geçtiğimiz sezondan itibaren bu böyle hani ulan bu kadar zaman geçmiş olmasını dank diye birden idrak etmek beni çok çarptı. Hiç gizlemeye gerek yok. Yani eski bir röportajımı gördüm. Ben yani 80 yaşına kadar bu işi yaparım falan diyorum orada. O sırada da herhalde 22-23 yaşındayım falan. Şimdi 51 yaşındayım. 80 yaşına kadar nasıl yapmam mümkün olur diye düşünüyorum. Çünkü yani eskisi kadar hızlı değilim yani şimdi. Bunu kabul etmek lazım. Benim dışımda getirdikleri neticeleri yani ben aslında komik şeyler anlatıyorum. 80 yaşında da anlatırım. Ama tutulur mu tutulmaz mı? Bugün nasıl benim dışımdaysa o gün de dışında olsun ki beni çok bağlamasın, travmaya neden olmasın diye. Sence şans
hareket halinde olan bir insanın başına gelen şey midir? Yani şans böyle bir hareketin sonucu mu yoksa doğuştan olan bir şey olarak mı bakıyorsun ve kendini şöyle şanslı saydığın bir an var mı? Şöyle sözler var ya, bunlar çok anlamlı şeyler mi bilmiyorum. Yani hala test ettiğim şey. İnsan şansını kendi yaratır falan. Şimdi bu anlamlı bir söz mü? Tam evet de yani bizim dışımızda bir sürü faktör var. Şu belki anlamlı olabilir. Şans yüzüne güldüğü anda o sırada cebinde ne var? Ya o daha anlamlı geliyor bana. Şans yüzüne gülebilir ama hazır mısın o sırada? Yani çünkü eğer adı şanssa bunun her an olabilir bu. Hazır olmadığın bir anda da olabilir. O zaman da adı şanssızlık olur. Dolayısıyla yani ben hep yapabileceğim şeylerle, yani kabiliyetimin yettiği şeylerle ilgilendiğim için ne bileyim yani çık sahneye anlat dendiği zaman anlatacak bir şeyim vardı. Çiz bakalım bol evladım, ne çiziyorsun bir görelim karikatürlerini deyince şans, yani şans sana denk geldiği zaman sen de hünerini göstereceksin. Ama şans yoktur demek anlamına gelmiyor bu. Şans elbette var. Bazen şöyle oluyor. Deniyor ki hele bu çağda anlamsız ama vardır ya böyle şeyler. Abi bu işler İstanbul'da dönüyor ya falan. Hangi işler? Yani şu anda öyle değil. Yani hele bu sosyal medya, internet çağında öyle değil. Yani hayat her yerde dönüyor. O pek inandırıcı değil. Ama başka her şeyinde bir yeri var, doğru. Ne yapmak istediğinle ilgili bir şey bu. Ne bileyim, meşhur olmak mı istiyorsun? Ol hemencik ol. Film mesela diyor ki film yapmak istiyorum ben. Yap. Yani bu çağda sen film yapmak istiyorsun da ne yok mesela? Hani kamera mı icat edilmedi? Yani film yapmak istiyorsun ve kağıt kalem yok. Hay Allah. Yani şimdi buna kim inanır? Para yok. Niye pahalı bir film yapıyorsun ki sen? Yani niçin yapıyorsun? Telefonla çek. Yani daha acayip bir şey değil mi? Herkes mesela yalnızca profesyonellerin yaptığı gibi işler yapılır zannediyor. Abi profesyonellik başka bir şey yani. Ben şimdi sinema perdesine bir şey çıkaracağım değil mi? Onun fiziki şartları var. Yani şu standartlarda olması lazım, böyle olması lazım. Aktörler profesyonel, evet aktörler gibi. Tamam da herkes böyle film yapmak zorunda değil ki. Başka türlü ya. Yani şans var, gerçek bu. Aksilikler diyelim onun tam karşıtı olarak. Aksilikler bütün isteklilerin de başına geliyor. Bütün arzusu olanların da başına bir sürü şanssızlık geliyor. Genel overall böyle baktığın zaman ben şanslı mıyım? Evet, şanslı bir insanım. Ama çileleri sırasında ne diyebiliriz? Yani olayların çileleri çekilirken ne diyeceğiz yani mesela? Orada da mı şanslıyım? Biz en azından şöyle bakmayı öğrendiğimiz için belki öyle. Bu çileler de hani ayrılıklar da aşka dair diyerekten bu çileleri de bir şans olarak görüyorsun. Diyorsun ki uyduruyorum. Yani biz Gora filmini çekerken olabilecek bir filmin başına gelebilecek her türlü aksilik geldi. Birçoğumuz oradaki bir sürü insan bir sürü şey öğrenmiştir oradan. Bu bir şans mı? Şans. Şanssızlık mı? Evet, yaşarken öyle. Ama yani biz üniversite bitirdik orada yani o 3 ayda. Parayla satın alınmayacak bir tecrübe satın aldık yani. Ya şanssızlık denen şeyi bir bahaneye dönüştürmek bir kaçıştır. Yani bu böyle çok akıllı bir adamın işi değildir yani. Abi bir tane çocuk demişti yıllar evvel. Antep'te rastladık. Benim organizatör bir arkadaşım vardı, Barış. Pek espri yapan birisi değil yani. Rutininde yok öyle bir şey. Çocuk dedi ki ben de gencim o zamanlar, çok genç, yani 20'li yaşlarındayım. Dedi ki abi bizde de bazı numaralar var ama dedi sizin gibi dedi böyle işte elimizden hani benim kim elimden tuttuysa yani sizin gibi böyle elimizden tutanlar yok. Biz dedi parlayamıyoruz dedi. Halbuki bir kıvılcım olsa dedi biz de şey yapacağız. Barış da böyle uzaktan dinliyordu, dedi ki kardeş dedi değil kıvılcım alev makinesi olsa dedi olmazsa olmaz dedi. Sanatı bırak, zanaat da olabilir, spor da. Dışarıdan faktörlerle bu kadar ilgilenmek ve kaderini bunların belirlediğini düşünmek bence çok kolaycılığa kaçmaktır. Bu sahne nasıl çekildi? Hazır. Kavga orada, Kuvayi Milliye'ye katıl. Hadi. 10 TL. Nedir o? Ben Ankara'da görmüştüm. Ama eve ekmek getiriyoruz hacım, sıkıntı yok yani. Yani ben beden ve ruhu iki ayrı kapı olarak düşünmüyorum. Mesela yabancı sanatçılarla da bir arada oldun. Türkiye'deki bir sürü sanatçıyla da. Gözlemlediğin ortak bir melankoli
veya motivasyon veya ortak bir noktanız var mı? Ya melankoli yani içinde sanki olumsuzluk barındırıyor. Yani hani hayattan kopuk bir tarif gibi ya. Satın alabileceğim, yani üstüme giyebileceğim bir şey değil. Ama içinde daha tatlı bir tebessüm barındıran melankoli, evet doğru. Dediğim gibi yani bunlar dünyevi işler değil ya. Dünyevi işler olmadığı için o nedenle birazcık yalnız, şöyle başı yerde falan bir halleri vardır bu işleri. Ve bu çok lezzet katar işine. Yani üzüntü, melankoli değil belki ama üzüntü çok şey katar insanın anlatısına, ürettiği şeye. Yani bir tatlı bir üzüntü vardır. O neyle ilgili bir üzüntü ama bilmiyorum. Yani kendi haline de üzülebilirsin. Ne kadar yalnızım diye. İnsanlar ne kadar yalnız diye üzülebilirsin. İnsanlar ne kadar, yani insanlarla ilgili değil, kendinle ilgili bile olsa ortak bir yalnızlık var. Bir de tabii sanat tarihi boyunca birçok disiplinde kendine böyle intizar eden, hatta hayatına son veren çok insan var. Dolayısıyla bu da bir birikimle, böyle bir edebiyatı var yani bu işin. O da tabii yaşarken mücadele edilmesi gereken bir şey. Hayatta yani en çok sevdiğim komedyenlerden bir tanesi kendini öldürdü. Yani şimdi ne gerek var yani? Bir insan sahnedeki Robin Williams'tan daha hayat dolu olamaz ki. Yani 5 ömür yaşasa olamaz ama adam kendini öldürdü. Çok sevdiğim bir ressam overdose'la kendini öldürdü falan. Bu kısmına şöyle bakıyorum ben artık. Jimi Hendrix 27 yaşında öldü falan. Ya ölmeseydi? Yani sen ben bir tane daha efsaneye sahip olacağız diye değer miydi yani? Keşke yaşasaydı. Kontrollü bir melankoli diyorum. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Ellerimde senin ellerin kaldı. Deli misin lan? Doğru söyle. Bak, numara yapıyorsan yemeyiz ha, ona göre. Deli miyim? Güzel soruymuş. Valla çok akıllı değilim yani. Evet, tabii ki deliyim. Vallahi yani ben diyorum ya, çok dar bir hayatım var. Uğraştığım şeyler yani 5 yaşından beri aynı. 5 yaşından beri bir adım ileri gidemedim. Her alanda öyle. İnsan ilişkilerinde, ne bileyim özel hayatımda, aşkta, meşkte. 12 yaşında ne düşünüyorsam kadın erkek ilişkilerinle ilgili şimdi de aynı şeyi düşünüyorum. Bir adım ileri gidemedim. Bu çok akıllı olduğum anlamına gelmez. Ama bu benim işime yarıyor. Yani beni bir şirketin başına CEO koymayacaklar ki. Ben komedyen olarak geldim. Komedyen olarak da gideceğim yani. Dolayısıyla benim işime yarayan bir şey bu. Yani eğer ben F-16 pilotu olsaydım benim bu sağ gözüm problem yaratırdı ama ben F-16 pilotu değilim ki. Olmaya da çabalamıyorum. Dolayısıyla delilik benim işime geliyor. Ha, tanım olarak da delilik bilim öyküsünde falan da çok kullandığım bir şeydir. Yani bir analojidir. Şey meselesi var ya, yani aslında deli diye tanımlananlar değil, biz bu içeridekiler, hastanedekiler değil, dışarıdakiler deli falan filan. Hayır canım, bir insan deliyse delidir. Ben kendimi normal birisi olarak görmüyorum cepte. Ama ben fonksiyonel bir deliyim. Şeyin bir tabiri vardır Robin Williams'ın, functional alcoholic diye. Yani hayatını devam ettirebilen bir deliyim yani. Abi ben deli değilim ki. Benim Şener Şen'le tanışmam da mesela öyle bir haz vermişti bana. İşte dedim ya, arkadaşın abin falan zannediyorsun zaten. Bir duygu var ve böyle bir araya gelince de pıt diye o organiklikte oluyor iş. Merhabalar, hoş geldiniz. Gel o mübarek elini. Ah yaşa be. Filmi çekmemizin sebebi iki insan aramızda. Evet. Evet, gerçekten. Hocam. Hocam. İlham senin için aranan, bulunan bir şey mi? İlhamı nasıl tanımlarsın abi? Yazarlıkla ilgili çok dinlediğim büyüklerimizden ilhamın anlamlı olmadığı ve çalışılması gereken bir iş olduğu, yani Ferhan abinin güzel o Haldun Taner anekdotunda vardır. Oğlum hani her sabah dükkanı açacaksın gibisinden çok güzel anlatır onu. Ben öyle bir yazar değilim. Yani edebiyatçı olmadığım için öyle bir rutinim yok. Hatta çekilmeyecekse bir filmin senaryosunu da yazmam. Yani öyle bir ihtiyacım yok benim yani. Kendimi hani bunu yazmazsam öleceğim falan gibi şeylerim yok. Ama yani kadere boyun eğer bir halim var benim. Ben yani uğraştığım şeylerde eğer kendime bir takvim koyuyorsam o takvim geniş bir takvim oluyor. Şunu demek istiyorum. Ben 2025'in yazında bir film çekmek istiyorum. Hikayesi de Gora'daki Arif'in tekrar Gora'ya dönmesiyle ilgili bir hikaye diyorum. Sonra bekliyorum ki ilham gelsin. Şimdi bu değil yani çalışma şekli. Çünkü yani öyle olmaz. Bununla ilgili
zihnini bir antrenmana sokman lazım. Kendine devamlı sorular, cevaplar, etrafına sorular eğer bir ekiple çalışıyorsan. Devamlı sorular, cevaplar şey yapman lazım. Yani bu film yazmak, böyle şiir yazmak gibi bir şey değil. Yani şiir yazmak evet böyle gece otururken birden gönlüne düşebilir. Sonra da temize çekmek diye tabir edilen evrede de bir dakika ya şunun bir veznine bakayım. Ne yapayım bunu? Şöyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? Heceler tam otur. Bir bin tane iş var yani. İş bölümü de var işin. Ama ilham gelen andaki malzemeyi ben işlenmesi gereken karbon muamelesi olarak görüyorum. Yani hani denir ya abi bizim oradaki kahveye gel orada sana çok espri çıkar. Okey. Peki o kahvede bu kadar gülünüyor olsa ben niye bu kadar bilet satıyorum? Yani yani o ham madde ilhamın bir ham madde olduğunu düşünüyorum ben. Yani ya ararsın bulursun ya da gelir. Ama ilhamın kendisi sanat eserinin kendisi ya da zanaat eserinin kendisi olma ihtimali yok. Zihninde bir şeyler dönüyor olması lazım. Samimiyetle söyleyeyim ki herkes de bilir bunu ki bunların nereden geldiğini bilen varsa beri gelsin. Yani bunu Mozart da söylüyor, Beethoven da söylüyor, Serdar Ortaç da söylüyor, Michelangelo da söylüyor. Ama bir de Michelangelo'ya sor bakalım. Yani Sistine Chapel'de böyle tavana böyle dururken onun da beli ağrıyor o sırada. Abi bunu nasıl bir ilhamla yapmıştan çok abi ne kadar beli ağrıdı biliyor musun sorusu beni ilgilendirir. Çünkü bunlar süslü sözler. Bunlar amatörleri hani bir laf vardı. Arnavut Şevket'in söylediği amatörü eğlendirir diye. Böyle ilham falan filan bunlar romantik sözler. Beyninin bu işle ilgili sorular sorup cevaplar arıyor olması lazım. Yani böyle bir burada dururken baharda titreyen kumrular böyle bir şey yok yani. Var böyle bir şey de bundan bir şey çıkmaz. Yani bu kömür yani. Karbon orada duruyor. Evet. Ya bundan tek taş yüzük oluyor mu hemen bir şey yapmadan? Olmaz. Burası İdemir Kulu size. Bak ne yalnızlıklar var orada. Ne öyle Bilge? Şefik hocam, öncelikle bugün her zaman olduğu gibi... 79'a 1 çekim 1. Mutluluk sence nedir? Şu an mutlu musun? Şu an mutluyum. Mutluluk kendini biraz gerçekleştirmekle ilgili bir şey olsa gerek. Yani yapabileceğinin en iyisini yapıp yani bunun sürebiliyorsan keyfini, çekebiliyorsan cefasını, ikisini aynı kıymette görüyorum. Çekmektir. Yani mutluluk herkes bunu söylüyor. Yani mutsuzluktan çok bahsediliyor. Deniyor ki mesela ben çok mutsuzum. Evet bu bir insan hali değil midir? Yani mutsuzluk ne zamandan beri insanın hayatından çıkarılması gereken bir şey oldu? Ben de onu anlamıyorum. Yani mesela devamlı mutlu olmak bir hastalık olsa gerek. Ya böyle saçmalık olur mu? Yani herkes sanki tabirimi mazur görün. Herkes sanki haplanmak istiyor gibi davranıyor. Yani neden mutlu değilim? Ya Allah Allah. İnsan mutsuz olabilir kardeşim. Manyak mısınız siz? Yani dertlerden azade böyle bir hayat tasavvuru var. Sosyal medyada da öyle. Deniyor ki mesela 4 adımda mutluluk. Yani ne 4 adımda mutluluğu? Bırak kardeşim mutsuzluk da bir insanın bir hali değil midir? Millet bunu ne çabuk hayatından hani nereden geldi buraya? Bu kadar tembellik şaşırtıcı doğrusu. Dolayısıyla ben mutluyum. Mutsuz olduğum kadar da mutluyum. Dün gece mutsuzdum. Ne olacak yani? Yani o aynı oranda yani coşkuyu satın alamazsın. Coşku şöyle olabilir. Ne kadar gerersen o kadar sıkı atarsın oku. Yani öyle değil midir abi? Yani böyle mutluluklarla benim işim yok yani. Bunu böyle gereceksin ki yapıştıracaksın sonra. Merhaba Metin Bey. Bizde de vardı ikram etseydik. Biliyorsun. Kim öğretiyor size bunları? Hoca kim senin? Ne soruyor? Alkol alıyor musunuz diyor. Ağzımı sürecek burada. Mesela ben. Hem de finalde kızı alacağım. Hangi film? Bu kafandaki fikirler seni hadi bizi yap artık gibi bir yerden rahatsız ediyor mu? Yoksa zaten bir gün yapacağım, zamanını bekliyorum gibi bir rahatlık mı var?
Ya orada birazcık kaba profesyonel şeyler de var içerisinde. Şimdi bu hikayelerin sana gelmesi, seni yapmaya sevk eden duygu okey. Romantik. O romantik. Ama bir de hayatın gerçekleri var. Şimdi neden bahsediyorum? Hatırlattığın kara komiklerdeki feribotta yaşayan garson Isaac, ben daha 2002 yılında yazdım onun hikayesini. Ne zaman çekmişiz? 2018'de. Ne kadar zaman var arada? 16 yıl. 16 yıl boyunca neler yaptım, neler yani. Ama o adamla ilgili kenarda o biriken şey bir öykücük ya da bir karakter analizi kadar bir tespit bir şeyken bu adamın bir öyküye dönüştü, o filme dönüşmesi başka bir şey. Böyle tekrardan romantize etmek istemiyorum o süreci şu sebeple. Geliş anı dediğim gibi ilham ama onu işlemek bu kadar yıl sürmüş. Çok böyle hikayem oluyor benim. Ah be ne kadar güzel, ne güzel bir form buldum bak, babayla oğul arasında bir hikaye falan diyorsun ya. Şimdi bazen bu bir uzun metraj filme o forma dönüşmeyince, konuşa kendinle konuşa arkadaşlarının dönüşmeyince bazen de şöyle bir şey oluyor. Oradan birkaç tane Lego parçasını alıp başka bir şeye monte ediyorsun. Ya orada hani anlatmak istediğin şey evet eninde sonunda gün yüzüne çıkıyor. Ama o formda. Ama böyle hani hayatım boyunca hiç ısmarlama bir şey yazmamanın da bir konforu var tabii. Yazarlık çok çeşitli bir şey ya. Yani mesela bir TV dizisinde yazar olmak diye de bir şey var. O bir mesai. Ama benim ya da işte ne bileyim yılda bir kere bir roman çıkarır bu adam falan. Bir de öyle bir mesai. Ama benimki öyle değil. Benimki ben bunu film yapmak istiyorum. Ben bunu dizi yapmak istiyorum dediğim andan itibaren zanaat yani bir işçilik başlıyor. İşçilik de önemsediğimiz bir şey bizim. İşçilik başladığı zaman romantizm arada bir hayatına girip çıkması gereken bir şey olarak kenarda duruyor. Yani ne demek istiyorum? İş yapıyorsunuz. Fiziki ölçmeler, tartmalar, biçmeler. Arada bir de ilham geliyor. Tuvalette gelebilir. Gece buldum. Oğluna desin ki bunlar ilham. Okey. Ama makine çalışmadan da öyle yani yok öyle bir şey. Bir yerlerde senin sözlerini bekleyen birisi var. Cem Yılmaz olarak ya da bir insan olarak başka bir benzer özelliklerdeki insana ne söylemek istersin? Vallahi kendinizin kıymetini bilin. Bizim kültürümüzde yani alçak gönüllülük ya da ne bileyim mütevazı olmak şu bu falan filan derken acayip bir çelişkiyle insanlar şu anda mücadele veriyorlar. O da kendimizi sevmeliyiz diye. Kendiniz konusunda dürüst olursanız, bunu birazcık Isaac'i yazarken çok yaşadığım için söylüyorum. Kendinize bir haksızlık etmeyin. 2 kendinize torpil de yapmayın. Dürüstçe bilin yani ne seviyede olduğunuzu. Bu gerçekten insanın hem kalbinde hem kafasında çok kapılar açacak bir şeydir. Yani affedersin hıyarın biriysen bazı konularda bunu kabul etmek lazım. Eğer bazı konularda incelikli bir adamsan, bir kadınsan demelisin ki ben bu konuda incelikli bir insanım. Yani bu özelliğimi seviyorum demen lazım. Ama aynı dürüstlükte şu konuda zayıfım demen lazım. Ben bu ikisinin çok polarize olduğunu görüyorum insanlarda. Ya kendilerini aşırı beğeniyorlar ya da kendilerine çok kahrediyorlar. Hele şiirle, müzikle, resimle, ne bileyim edebiyatla ilgilenenler için şunu söyleyeyim. Abi bu işler çok dürüstlük isteyen şeyler. Yani dürüstlük, adalet, hani hepimizin aradığı şeyler var ya, en çok bu işlerde lazım. Çünkü yani gerçek hayatta en başa dönersek bir toparlayayım. Sanatla uğraşan adam en azından dürüst olursa, çünkü bu soyut dünyadaki dürüstlük bir ilham verebilir somut hayata. Somut hayatta dürüstlük çok zor çünkü. Herkes hayat gailesi peşinde. En azından şu soyut tarafta dürüst olursak yani 1-2 kişiyi daha kazanabiliriz yani. Birileri de görüp, duyup bir gönlü titrese senin yazdığın bir melodiden, senin çiziktirdiğin bir resimden, yazdığın bir dörtlükten bir gönlü titrese bir kişi daha kazanırız yani. Diyeceğim bu. İşte bu, bitti. Yaşa. Ne diyorsun ya? Vallahi samimi bir röportaj oldu.